Merhabalar sevgili Akrep ve yükselen burcu Akrep, ay burcu Akrep olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Akrep burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım hayatına gelecek olan büyük zenginlik nedir? Her anlamda bakacağız arkadaşlar. Ve bu açılımda sadece iyiliklere ve güzelliklere odaklanacağız. Bu yüzden kalbi gönlü temiz, ruhu temiz, iyi niyetli olan bütün arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Bakalım hayatına gelecek olan güzellikler nelerdir? Şimdi arkadaşlar diğer açılımlarda ya da diğer videolarda zaten olumsuzluklardan bahsediyorum. Dikkat edilmesi gereken etkilerden bahsediyorum. Burada sadece böyle bir güzellikler, yani gelecek olan zenginlik nedir? Hayatına gelecek olan güzellikler nelerdir? Bunlara odaklanacağız birlikte sevgili Akrep Burcu. Abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Senin de güzel enerjilerin buraya dahil olsun sevgili Akrep Burcu. Her şeyden önce alma verme dengesi arkadaşlar, biliyorsunuz. Zaten bunu da her zaman söylemiyorum. Özel videolarda söylüyorum. Şimdi bakalım, şimdi son kez bir karıştıralım ama destenin altında bir imparatoriçe kartı çıktı arkadaşlar. Özellikle toprak etkili olan sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım, ekstra bir bereketli sürece geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani Boğa, Başak, Oğlak etkili olan arkadaşlarım varsa ekstra bir bereketli doğurganlığının, üretkenliğinin, yaratma tarafının, bolluk tarafının, eyleme geçme tarafının yüksek olabileceği bir süreç olacak senin için. Ve burada imparatoriçe aynı zamanda doğurganlıktır. Yani burada imparatoriçe zaten bebeğini besliyor, yani süt emdiriyor bu görselde. Pek çoğunuzun arkadaşlar çocuklarıyla ilgili olan gelişmeler de söz konusu olacaktır. Yani çocuklarınızın hayatında olabilecek güzellikler, çocuklarınızla olan iletişimleriniz, aynı zamanda yani burada bir doğurmak, üretkenlik, bir bereket aktı bakalım şimdiden. Karıştıralım ve devam edelim arkadaşlar. Neler gelecek diyelim. Sevgili Akrep Burcu arkadaşımın hayatına gelecek olan güzellikler nelerdir? Büyük zenginlik nedir diyelim. Çok pardon, bir saniye. Şimdi Ateş ikilisi. Burada arkadaşlar bir ortaklı bir durumun içerisine geçiş yapabilirsiniz sevgili Akrep Burcu. Ortaklı bir iş içerisine geçiş yapabilirsin. Şöyle bir bakalım nedir? Bir ilerleme söz konusu. Danışan. Arkadaşlar bazılarınız danışmanlık yapabilirsiniz. Tabii bu her meslekte. Yani çok iyi bir doktor, avukat, hakim, savcı, muhasebeci, mali müşavir olabilir. Çok iyi bir danışmanlık yapabilirsin. Astroloji olabilir. Spiritüel alanlar olabilir. Bakın, bilge danışan. Burada her şeyden önce hayatına bir bilgelik akacak sevgili Akrep Burcu. Aynı zamanda senin danışmanlık almak istediğin, sormak istediğin, öğrenmek istediğin noktalarda da bilge danışanlar hayatına gelecek. Bilge kişiler hayatına gelecek. Ve burada diyor ki, ait olamadığım, acaba ben nereye aidim? Burası neresi? Gitmem gereken yer neresi? Tam olarak bulunmam gereken yer neresi? Noktasında kafanın karışıklığı, o yaşadığın kafa karışıklığının böyle bir yeni bir ortaklı planlamayla, yeni düzenlemelerle, yeni ilerleme sistemiyle birlikte ait olduğun yere doğru gitmek. Aynı zamanda öğrenme noktasında da oldukça başarılı olacaksın. Şimdi burada Ateş sekizlisi, eş zamanlılıklar gelecek hayatına. Aldığın işaretler, hani ben hep söylüyorum ya, aldığın işaretler, çift sayılar, saatler, duydukların, gördüklerin, bu videoya gelmen de bir tesadüf değil. Yani buradan da alman gereken çok özel mesajlar olacak. Ek kartlarımızı da zaten seçiyor olacağız sevgili Akrep Burcu. Şimdi burada birlikte yürütülen işler, İşbirliklerinden bahsetti. Ve bu da sana güzel bir zenginlik getirecek. Eş zamanlılık, aynı zamanda yürüyen işler, aynı zamanda yürütülen işler, yanına birlikte ilerleyebileceğin ortaklıkların gelmesi, ortaklı ilişkilerden bahsetti. Peki şöyle bir bakalım. Toprak onlusu geldi. İşte gelecek olan zenginlik nedir dedik. Aile içerisinde de olacak bir refahlıktan bahsediyor sevgili Akrep Burcu. Çok daha böyle bir aile konuları, aile işi, aileni de büyütebilecek, aileni de maddi manevi olarak güçlendirebilecek bir refahlıktan. Yani kendi güvenlik alanını oluşturabilme, kendi güvenlik alanını koruyabilme. Ben bunu daha çok, bu açılımı daha çok yıllık, yani bu 2025 yıllık sürecine aldım. Bu yüzden burada vadelerden bahsediyorum.
bahsetmeyeceğim ama onlu vadelerden bahsedebiliriz mesela. 10 hafta, 10 aylık süreç böyle aşamalı olarak gidecek olan bir etki arkadaşlar. Tamam mı? Özellikle 5 yani 5. ay ve sonrası bilgi danışan 5 toprak dönemi sonrası gibi 5. ay ve sonrası çok daha farklı. Önümüzdeki 8 hafta ve sonrası daha bir hareketlilik gelecektir hayatına. Dediğim gibi birazcık zamandan bağımsız olduğu için tarih vermeyeceğim. Aile içerisinde halledilmesi gereken, aileye gelecek olan bir mutluluk, bir bereket. Aynı zamanda sana bir dostun eşlik etmesi. Bakın burada hem ortaklık ve burada da sana sadık olabilecek bir köpek olarak sembolize edilmiş. Yani sana sadık olan insanların hayatına gelmesi. Bir dostluk, bir sadakat söz konusu. Ve burada ve kuş tüyü arkadaşlar, burada tam kitabın üzerinde olduğu için söylüyorum. Kuş sembolleri, kuş tüyleri bunları görebilirsin ve burada çok fazla var. Yani ortaklığı olan o iki kişinin arkasında olan da kocaman bir tüy var. Tüyler görmek, kuş kanatları görmek, kuş sembolleri görmek çok güzel işaretler olabilir senin için. Şimdi burada aileden gelecek olan paralar da olabilir arkadaşlar. Ama ben daha çok sanki böyle başlattığın etkide aileden de destek almak. Yani toprak onlusu. Miraslı konular olabilir, aileden gelecek olan maddi manevi destekler olabilir. Aynı zamanda burada bir örgütlenme var. Yani destekleniyorsun sevgili Akrep Burcu. Hani bir şeyim eksik, yol almak istiyorum, o bir destek gelecek. Aile veya aile gibi gördüklerinden, sevdiklerinden maddi ve manevi olarak destek gelecek. Ve burada ne geldi? Toprak kraliçesi, para kraliçesi geldi. Şimdi burada sağlamlık, ayaklarının yere sağlam basması, dış görünüşünle alakalı yenilikler yapabilirsin ve tam o göğüs noktası, kalp çakrası, sevgili Akrep Burcu, oradaki tacı hissedebilirsin. Hani yüreğinden gelen gücü, kalbinden gelen gücü çok yoğun bir şekilde hissedebilirsin. Çok daha pratik olabileceğin, çok daha kabiliyetli olabileceğin, sahnenin tam ortasına çıkıp, hayat sahnesinin tam ortasına çıkıp ben buradayım diyebileceğin ve aynı zamanda zerafetin, giyimin, tarzın, varoluşun, kendinden emin oluşun karşı tarafa da çok büyük bir zenginlik oluşturacak ki bu da sana aynı zamanda bereket getiriyor olacak. Ve su dokuzlusu arkadaşlar. Ve burada diyor ki sevgili terazi burcu, Akrep Burcu, arkadaşlar belki bazılarınızın terazi etkisi vardır ya da terazilerle ilişkiniz vardır, bilemiyorum. Şimdi burada bir dileğinin gerçekleşmesi, bir hayalinin, bir dileğinin gerçekleşmesi ve gerçekten mutlu olmaktan bahsetti. Özellikle uzun süredir yapmak istediğim bir iş varsa ya da hani yanıma doğru bir partner, doğru bir ortaklık istiyorum diyorsan sevgili Akrep Burcu. Ve burada dokuzlu vurgu çok baskın arkadaşlar. Dokuzlu vadeler öncesinde tuttuğum bir dilek, istediğim bir hayal, çok pardon, gerçekleşebilir. Burada çok istediğim bir düşün gerçekleşmesiyle ilgili mesaj verdi. O zaman devam. Fakat bazılarınızda gece uykusuz, bakın 9-9. Gece uykusuzlukları olabilir, negatiflik, kaygı, huzursuzluk gibi durumlar söz konusu. Bunlar da 9 hafta sonra birazcık daha düzelecektir sevgili Akrep Burcu. Peki o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bakalım başka neler gelecek diyelim. Şimdi 9-9 hava dokuzusu arkadaşlar, gözüme çarptığı için söylüyorum. Bazıları geceleri uyuyamıyor olabilirsiniz. Hani böyle bu önümüzdeki 9 gün sonra daha da çok şifalanabilir. Bazılarınız için 9 hafta da yine baskınlık gösterebilir ama 9 gün 9 hafta diyelim biz yine. Böyle birazcık kaygı, endişe, huzursuzluk, uykusuzluk, negatiflik söz konusu bazı Akrep Burcu arkadaşlarımda. Hemen şöyle bir karıştıralım. Hava şövalyesi. Şimdi burada çok daha entelektüel olma noktası. Çok daha azimli, yaşam hevesinin çok daha yükselmesi gibi etkiler altında olacaksın. Şöyle bir bakalım ne gelecek diyelim. Su beşlisi. Şimdi bu nedir dediğimde, fakat toprak dokuzlusu. Evet, burada hayal kırıklığına uğratan bir şeyler var seni. Yani hem aşk hayatın, hem kariyer hayatın, yakınların, çevrelerin, ortakların gibi bunu sayabiliriz. Yani burada verilen sözlerin tutulmaması, her şeyi etki içine alabiliriz. Ve burada bir hayal kırıklığın var. Pişmanlık. Fakat diyor ki bunları artık bir bağışlama enerjisini çalıştır. Çünkü burada toprak dokuzlusu, yani asıl zenginliğe bir hazırlıktır. Ki zaten arkadaşlar toprak onlusu ve toprak dokuzlusu alt alta geldi.
Hani ne yaşadıysan yaşadın, bittin, önüne bak diyor resmen. Evet, burada üzüldün, acı çekiyorsun, bazı pişmanlıkların var, bir şeylerle yüzleşiyorsun. Ama artık ne olduysa oldu, önüne bak. Hayatına hoşnutluk gelecek, lüks gelecek, bağımsızlık gelecek diyor. Lüks, bağımsızlık gelecek diyor. Böyle borçların varsa onları hafifletmeye başlayacaksın. 10'lu ve 9'lu vadeler çok önemli. Dediğim gibi vade çok önemli değil bu açılımda ama yine de ara ara söylemekte fayda var. Arkadaşlar, Boğa, Başak, Oğlak, Yay, Terazi, bu kişilerle birlikte bir işbirliği yapabilirsiniz. Bu kişilerle çok güzel yollar kat edebilirsiniz. Gerek arkadaşlık ilişkisi, gerekse özel hayatınız, iş hayatı da olabilir. Hiç fark etmez. Burada böyle bir kendi kendine yetebilme, borçlarını kapatabilme, birikme yapma. Yani toprak dokuzu zaten birikim yapma noktasına geçmeyi gösterir aynı zamanda. Şöyle bakalım bunlar nedir de diyelim. Şimdi burada konuşamadım. Şimdi burada ateş onlusu bir çatışma var. Arkadaşlar, önümüzdeki 10 günlük sürece dikkat edelim. Adalet kartı ile birlikte geldi ama bir çatışma, kavga, gürültü bu senden kaynaklı olmayabilir. Etrafında da olabilir. Yani oturduğun yerde, sitede, semtte, mahallede, trafikte, yolda, izde kavga, çatışma, gürültü, stres, dengesizlik bunlar seni birazcık hapsedebilir. Önümüzdeki 9 gün, 10 gün birazcık daha ateş olması. Az önce de ne gelmişti? Kılıç dokuzlusuydu. Evet, öyleydi. Dikkat etmekte fayda var. Fakat burada zaten bir koruma altındasın. Bu çatışmalı durumdan uzak durmanla ilgili çok güzel bir mesaj verdi. Adalet kartıyla birlikte geldi arkadaşlar. Son 2 kartımızı çekelim bakalım. Şurayı iyice bir karıştıralım. Ne gelecek diyelim. Ve diğer destek kartlarım. Ve yıldız kartı. Çok güzel. Son kart Güneş kartı. Çok 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 güzel geldi sevgili Akrep Burcu. Arkadaşlar, yıldız kartı Kova Burcu'nun kartıdır. Yani Kova Burcu'nun kartıdır. Şimdi burada özellikle Kova döneminden sonra hayatında çok daha önemli gelişmeler, tam bir toparlanma, tam bir birikim yapma, maddi manevi zenginliğe ulaşma, güçlü insanlarla işbirliği yapma, bir şeylerin haberini almak, netliğe kavuşmak, yaz ayları, yaz vurgusu, 5. ay, bilge danışan, toprak kraliçesi, boğa dönemi, bunlar senin için çok önemli tarihler olacak. Yıldızının yükselmesi, tanınmak, ünlenmek, popüler olmak, özellikle medya ile alakalı işler yapıyorsan, işini sosyal medyadan duyuruyorsan, işte bu programlara katılmak olabilir, işte reklamını yapmak olabilir sevgili Akrep Burcu. Ve burada aynı zamanda yıldız kartında hep söylediğim bir şey vardı, onu yine söylüyorum. Şimdi burada ilhamın yüksek olacak. Doyuma ulaşacaksın. İnancınla ilgili çok farklı bir bakış açısı sergiliyor olacaksın. Ve burada sana bilgi akacak. Bilgi ve yetenek akacak. Sevgili Akrep Burcu. Ve sen bu bilgini, yeteneğini verdikçe sistem sana verecek. Sen akıttıkça sistem sana akıtacak. Bir şeyler yazmak, çizmek, söylemek, akıtmak, bilgini akıtmak, yeteneğini göstermek, yapmak, örgü örmek, yemek yapmak, tasarım yapmak. Anlatabiliyor muyum? Bu her şey bilgini aktarmak, sevgini aktarmak. Sistem sana akıtacak, sen sisteme akıtacaksın. Böyle bir geçiş noktası olacak. Bu da sana bereket getirecek. Ve Güneş kartı. Eril faktörlerden destek almak. Başarı, takdir, şevk, inanç noktanın doyuma ulaşması gibi güzel etkiler altında olacaksın. Sevgili Akrep Burcu. Şimdi arkadaşlar bir de Rumi'den çekelim bakalım. Ne gelecek diyelim? Rumi'den gelecek olan mesaj nedir diyelim? Dinarların yedilisi geldi. Arkadaşlar, burada şöyle bir durum var. Bazılarınız hani üzüle üzüle birilerini veya bir şeyleri bırakabilirsiniz. Fakat pek çoğunuzda şöyle bir durum var. Hani yaşanılması gereken bir şey varsa o yaşanılır. Sana ait bir şey varsa o sana gelir. Burada konuşulmayan şeyler varsa, yüzleşilmesi gereken, konuşulmayan şeyler varsa bunları konuşup yolunuza çok daha güçlü devam edebilirsiniz. Yani bazı akrep burçlarında şu var. Bu yüzdenmiş demek ki. Ya demek ki bu yüzdenmiş. Ve orada sen de çok farklı bir noktaya ulaşabilirsin. Dinarların yedilisi, yarın deme nice yarınlar geçti, harekete geç diyor. Harekete geç diyor, yap diyor, göster diyor, eylemle geç diyor sevgili Akrep Burcu. Hani şey vardır ya işte proje hazırlaman gerekir, etrafta çok gürültü vardır. Ses vardır, gürültü vardır.
Ama senin ne yapman lazım? Ona odaklanman lazım. İşte sınava gireceksin aynı şekilde. Yani senin o an onu yapman lazım. Sistem onu söylüyor. O an onu yapman lazım. Sen sadece onu yap. Gerisini boş ver dediği bir durum söz konusu. Yarın deme nice yarınlar geçti diyor sevgili Akrep Burcu. Peki bakalım. İmparator kartı geldi arkadaşlar. Şimdi bak burada sana bir güç verilecek. Yıldız kartı da zaten bunu anlattı. Sana bir güç verilecek, bir yetenek verilecek. Güç derken şöyle arkadaşlar, tabii biz ne kadar konuşursak konuşalım bu gündelik hayatımızda da böyle. Yani görüyorsunuzdur. Hani sen bir şeyi ne kadar anlatırsan anlat karşındakinin algısı kadardır, alabildiği kadardır. Şimdi burada sana güç verilecek derken evet konum atlayabilirsin, statü atlayabilirsin, güçlenebilirsin falan ama aynı zamanda bir yetenek verilir. Bir bilgi verilir. Bunu taşıyabilmek de çok önemlidir. Bunu söyle. Şimdi diyor ki imparatorun başındaki taç gibi ol. Asaletli ol. Dengeyi iyi sağla, disipline ol gibi bunu çoğaltabiliriz. Yani bazıları da hiçbir şey söylemeye gerek kalmaz. Yani o zaten direkt kelimeyi dile getirdiğin zaman anlar. Sen de anladın zaten sevgili Akrep Burcu. Ve kılıçların padişahı diyor ki şimdiye sevin, kalbin yakında açılacak. Zaten birkaç tane hüzün kartı almıştık ya. Yani bir farkındalık sevgili Akrep Burcu. Hani para zaten geliyor. Para gelir gider, o başka bir şey. Ama burada sende büyük bir açılma var. Kalbinin ferahlaması var. Aklının, zihninin, ruhunun ferahlaması var. O anlam karmaşasından çıkmak var. Ulaşmak var yani. Ulaşmak var, yükselmek var sevgili Akrep Burcu. Bu çok güzel. Rumi'den bir tane daha alacağım arkadaşlar. İçim ısınmadı böyle. Bakalım ne gelecek. Ve işte bu. Şimdi bakın arkadaşlar, kılıçların padişahı şimdiye sevin, kalbin yakında açılacak dedi. Diyor ki neşesini şakıyan kuş gibi, neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin diyor sevgili Akrep Burcu. Bu çok güzeldi arkadaşlar. Geri gelen mutluluğuna sevin diyor. Yani burada çok güzel etkiler vardı. Şimdi melek kartımızı alalım bakalım. Ne gelecek diyelim. Melek kartımız ve diğer desteleri alalım. Şöyle bir bakalım. Ve güç sende. Kart kendisi döndü arkadaşlar. Gücünü eline al. Gidişata ve kuşkuya, tüm korkularına dur diyor sevgili Akrep Burcu. Yani aslında toprak kraliçesi gibi arkadaşlar. Varlığını göstermek, ben buradayım diyebilmek. Bir bakalım ve yeni bir dünya. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Çünkü bunu hak ettin diyor sevgili Akrep Burcu. Peki bakalım bir de diğer mesajlardan alalım arkadaşlar. Neler gelecek diyelim. Netlik elde etmek için biraz alanını genişlet. Böylece önünde uzanan muhteşem geleceği görebilirsin dedi sevgili Akrep Burcu. Hemen şöyle bir bakalım. Ve korkular. Arkadaşlar bunlara da çok değindi farkındaysanız. Her şey ne kadar karanlık görünse de benim ışıkla ilgili verdiğim örnekler var, hatırlıyor musunuz? Her şey ne kadar karanlık gözükse de görünse de ışık sızacak bir aralık buluyor. Cesur ol ve bulunduğun durumdan çıkmanın yolunu keşfet. Zaten gelecek. O bilgi akışı gelecek, kanallar gelecek, para kaynakları gelecek, fikirler gelecek, projeler gelecek. O akış zaten gelecek. Peki bakalım. Hayvan ruhunu alalım arkadaşlar. Yani bilgi olma noktası. Peki bakalım. Yusufçuk ruhu geldi arkadaşlar. Yusufçuk kuşu, Yusufçuk böceği, Yusufçuk ruhu. Bu çok önemlidir. Bunun kolyesini almak isteyen arkadaşlar varsa alabilirsiniz. Kolyesi uğur getirecektir. Siz de yaptırabilirsiniz. Altın olabilir, gümüş olabilir. Gerçek yanılsamanın ötesindedir diyor sevgili Akrep Burcu. Bir diğer mesaja bakalım. Kurbağa ruhu bu destede hiç gelmemişti daha önce gerçekten. Bir de bu kaç senelik deste arkadaşlar ya. Kurbağa ruhu, dağınıklığı toparla. Yani birazcık dağılmışsın sevgili Akrep Burcu. Birazcık dağılmışsın. Her anlamda dağınıklıktan bahsetti. Bir diğer mesaj nedir? Güvercin. Güvercin kuşlarla ilgili, tüylerle ilgili, kanatlarla ilgili mesajlar alabilirsin demiştim. Güvercin de birazcık bunu desteklemiş olabilir.
huzurlu ol dedi. Yani huzurlu ol. Hani telaş yapmana gerek yok. Sakin kal, dingin kal, keyifli ol, akışa uy. İlahiden her şeyin aslında olması gerektiği gibi olduğunu bil. Üzülmene gerek yok, endişe çalıştırmana gerek yok. Zaten sürecin çok güzel olacak diyor sevgili Akrep Burcu. Peki bu şekilleri çok zengin bir içerik oldu arkadaşlar. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.